Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Karşınıza bu minnoş ile çıktım. Bu minnoşla ne yapacağız derseniz, minnoş çocuklarımıza, tatlı bebeklerimize elbise yapacağız. Bu elbiseyi ben bir yelekten esinlenerek yapacağım. Çok da güzel olacak çünkü projem çok uzun zamandır düşünüle taşınıla mükemmel hale getirildi. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Elimde pamuk ipim var. Viskon pamuk bir ip. Çocuklara uygun her iple olur. 3 numara tığ ile örüyorum ve yakadan roba kısmından başlayarak aşağıya doğru gideceğiz. Normal genişliklerde zincir atıyorum 70 santim kadar. Ve ölçüyorum bakalım gelmiş miyim? Hala eksiğim var. 70 santim zincir attıktan sonra ulaşıyoruz ve başlangıcımızı nasıl yaptığımızı göreceğiz. 70 santime ulaştım ve burada 6 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve dönüyorum. Geriye 6 zincirimin gerisine batıyorum ve zincirimin etrafından dolanarak bir sık iğne yapıyorum. Zincirimin içine değil, zincirimin etrafından dolanarak yaptım. Şimdi bir tane de üçgen yapacağız. 1, 2, 3. Tığımın başına doluyorum. Yine aşağıda 1, 2 zincir aşağıya ama yine zincirimin etrafından dolanarak dolanıyorum. Zincirimin içine batmıyorum. Bir adet ikili trabzan yapacağım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar buraya sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yaparak istediğimiz şekilde burayı sıkıştırabiliriz veya baktık birazcık sıkışık olmuş, gevşetebiliriz. Buradaki sayıyı ve çizimleri videonun sonunda elbisem netleştiğinde vereceğim. Hiç merak etmiyorsunuz. Şimdi ben burayı bir tamamen doldurup geleyim. Sayıları da yazacağım. Şimdi bir 3 zincirle başlamış, yukarı çıkmış. Daha doğrusu 6 zincirle geri dönüp ilk sık iğnemizi yapmıştık. Bu bizim ilk üçgenimizin parçasıydı. 1 5 zincir, 1 3 zincir, araya bir trabzan, tekrar 3 zincir, tekrar 5 zincir yaparak 22 tane 5 zincirden oluşan şu bölümleri oluşturduk. Hemen sayıyorum. Siz de sayın çünkü burası önemli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22. 5 zincirimizden sonra şöyle 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 1 2 ve 3. Tekrar buraya bir trabzan yapacağım. Yine aynı şekilde boşluğa yapıyorum. Hepsini aynı şekilde yaptık. Burayı kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle sıkı sıkı bir ikili ya da üçlü trabzan yapın. Şimdi bakın hepsi oynuyor, görüyor musunuz? Burayı ayarlarken düzelteceğiz bir sonraki sırada. O yüzden hepsini boşluğa attık sık iğnelerimizin. Burada geriye bir zincirle dönüyorum. Sıkı bir zincir. Döndüm. Tığımın başına alıyorum. Ve üçgenimizin içerisine değil 5 zincir yapmış olduğumuz yarım ayımızın içerisine 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şuradaki üçgenimizin tepesine tam sık iğne ile
ilmek kaydırma yapacağım. Ve tekrar tığımın başına alıyorum. Yandaki yarım ayımızın içerisine 8 tane trabzanımızı yapacağız yine. Yine buradaki trabzanımızın tepesine yine ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. Yine tığımın tepesine alıp şu yarım ayların içerisine 8 trabzan yaparak bütün sıramızı tamamlayacağız. Böyle sanki pulcuk pulcuk gibi gözüküyor. Çok tatlı oldular. Bir de şöyle sık iğne ile bağlansak nasıl oluru denemek istiyorum. Şurada hemen yol yakınken. Öyle daha güzel olursa da öyle yapalım. Şurada bakalım trabzanımızdan sonra sık iğne nasıl olacak bakalım. O da oluyor, o da oluyor. Hangisini tercih ederseniz. İster tam trabzanımızın tepesine sık iğne ile bağlanın, ister ilmek kaydırma ile bağlanın. Bu sıramızı tamamlıyoruz, buluşuyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bunun içinde 6 zincir yaparak döndüğümüz ilk bölümdeyiz ve tam ortasına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yine geri döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Tam buradaki 8 trabzanımın tam ortasına sık iğne ile bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar sık iğne ile bağlanıyorum. Buraya ikinci yarım dairemizi yapacağız. Pul pul gidiyor. İsterseniz pul diyelim. Birinci pulumuzun yuvası burasıydı. İkinci pulumuzun yuvası da tam bu 8 trabzanımızın ortasındaki bu 5 zincir olacak. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Tam şu ortadaki trabzanımın tepesine bir adet üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tam 4 trabzanımın ortasına batıyorum. Sık iğne ile bağlandım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci pulumun yuvasını da tam buraya yapıyorum. Aynı yere sık iğne ile tekrar bağlandım. 1, 2, 3 şeklinde tekrar devam ediyorum. Alttaki trabzanımın tepesine batıyorum. Burası benim ilmek kaydırma yaptığım yer galiba. Biraz zorlandım. Sık iğne daha iyiymiş arkadaşlar. Sık iğne yapın. Ve üçlü trabzan yaptıktan sonra aynı işlemleri devam edeceğiz. Bir sonraki sırada buluşalım. Dördüncü sıramıza geçeceğiz. Birinci sıramız zincirimizdi. İkinci sıramız zincirimizin üzerine yapmış olduğumuz yuvalardı. Üçüncü sıramız dolgularımızdı. Dördüncü sıramızda buradaki zincirimiz ve trabzanlarımız. Şimdi dördüncü sıramızın sonunda 3 zincir çektim. Baştaki ilk noktaya batarak şuradaki zincirimizin tepesine batarak bir trabzan daha yapıyorum. Ve dönüyorum. Zincir çekmeyeceğim bu sefer. İlk başta dönerken zincir çekmiştim ama artık çekmemeye karar verdim. İstiyorsanız çekin. Tığımın başına doluyorum ve şuradaki 5 zincirle yapmış olduğum birinci pulcuğumun hemen ortasındaki yuvaya bu sefer 8 değil 10 tane trabzan yapacağım. Üçlü trabzanlar yapıyorum yine. İpim pamuk ip, o yüzden katlar ayrılıyor. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine zincir çekmeden şuradaki tepeye batıyoruz. Tam bizim trabzanımızın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir görüntümüz oldu. Tekrar tığımıza doladık, zincir çekmedik. Yine buradaki yuvamıza 10 tane trabzanımızı yapacağız. Bu sıramız böyle. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızdayız. 5. sıramızın sonunda buluşalım. 6. sıramızı da o noktada anlatmaya başlayacağım. Yine sona geldim. Burada alttaki bölüme sık iğne ile bağlandım ve dönüyorum. Dönerken 8 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve burada bir sonraki yarım ayımızın ya da pulumuzun yuvasını yapacağız. Hemen sayıyorum. Şu kenardaki bölümü saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün hemen tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere burada batmıyoruz. Şuradan sayıyorum. 2, 4. Atlıyorum 1, 2 tane ve yandaki bölüme batıyorum. Böylece bizim bir sonraki pulumuzun yuvası şurası olacak. Arada görüyorsunuz atlamış olduk. Yeniden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına aldım. Alttaki sık iğnemin tepesine batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine şurada bir alttaki zincirimi trabzan gibi görüyoruz. Onu saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yine bir yuva yapıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Sık iğne ile battıktan sonra 1, 2, 3 zincir ve aynı işlemleri yaparak bu sıramızı da tamamlıyorum. Kaçıncı sıramız oluyor? Birinci sıramız, ikinci sıramız yuvalar için yaptığımız sıraydı. Üçüncü sıramız dolgular. Dördüncü sıramız yine yuvalarımızın olduğu zincirler. Beşinci sıramız dolgular. Ve şimdi altıncı sıramızdayız. Yine bir sonraki yuvaların yerini yapıyoruz. Yedinci sırada buluşacağız. Sıramın sonuna geldim. Burada yine alttaki noktaya batıyorum. Uzunca bir trabzan yapıyorum. Üçlü. Eğer küçük oluyorsa trabzanlarınız bu kenarlarda iki kez dolayarak 3'te 4'te çekebilirsiniz. Uzun uzun çekmeye çalışırsanız daha güzel olur. Döndüm, zincir çekmedim. Şu aradaki 5 zincirle yapmış olduğumuz yuvaya yine trabzanlar yapacağız. Buradaki trabzan sayımız 12. Yanda da şu kenarlarda duran zincirlerimiz de trabzan gibi duruyor. Onlar hariç 12. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birazcık sıkıştırıyorum burada. 11 ve 12. trabzanımı yapıyorum. Şurada katını almayı unuttum. Uzun zamandır pamuk ip örmüyorum. Pamuk ip örmeyi unutmuşum. Hemen sayayım, bir tane fazla mı söktüm? 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Hemen 1 ve 2 trabzanımı da buraya ekliyorum. Toplam 12 trabzan. Ve hemen yine alttaki trabzanımızın tepesine sık iğne ile batıyorum.
Ben örneğimizin başında ilmek kaydırma demiştim ama siz sık iğne yapın arkadaşlar. İlmek kaydırma biraz zor oluyor. O yüzden öyle devam edeceğiz. Bu bölümde bu sırada aynen böyle devam edecek. Bir sonraki sırada buluşalım. Bir üst sıraya geldik. 9 zincirle geri döndüm ve yine bir sonraki yarım ayımızın yuvalarını oluşturmak üzere hemen başlıyorum şuradan saymaya. Şuradaki zinciri saymıyorum. 1 2 3 4 5. trabzanın tepesine bir adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şu ana kadar hep bu noktalar için, şu yuvalar için 5 zincir çekmiştik. Bir üst yuvada 14 tane trabzan yapacağımız için bir zincirle burayı büyütüyoruz. Hemen şuradan tekrar sayıyorum. 2 4 5 ve 2 tane trabzan atlayarak tam orta noktaya 6 zincirlik yuvamızı oluşturuyoruz. 1 2 3. Burada tığıma 2 kez doluyorum ve 4 kere de burayı yapıyorum. Yani dörtlü trabzan yaptım. Uzun bir trabzanımız oldu. 1 2 3. Yine aynı şekilde 5 tane trabzan atlayıp sık iğnemi yapacağım. 6 zincir, yine aynı şekilde 3 zincirle aradaki trabzanıma bağlanıp bu sırayı da böyle devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki sırada buluşalım. Sıramın sonuna geldim. Yine tığıma 2 kez dolayarak burada trabzanımı yaptım ve geri dönüyorum. Ve buradan itibaren tığıma doladım ipimi ve ortadaki yine her zamanki gibi yarım ayı doldurduğumuz bölüme de 14 tane üçlü trabzan yapacağım. Onuncuyu yaptım. Birazcık sıkıştırıyorum. 11 12 13 ve 14. Burası bizim robamızın son bölümü. Eğer uzun olsun istiyorsanız bu son bölümde uzun uzun da bir trabzan yapamıyorsanız burada tığınıza 2 kez dolayarak yapabilirsiniz. Şimdi şurada hep genelde ne yapıyorduk? Şuradaki trabzanımızın tepesine batıyorduk. Bu sırada son sıramızda trabzanımızın yanındaki boşluğa battık. 1 2 zincir çekiyorum. Trabzanımızın yanındaki diğer boşluğa batıyoruz. Tepesine atladık. Şöyle bir görüntümüz var. Ve tekrar yandaki boşluğa 14 tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Bu sıramızda böyle olacak. Bir sonraki aşamada buluşalım. Bitiş noktasında yine buradaki boşluğa sık iğne ile bağlandım. Burada tığımın başına aldım. Çakma sık iğne yapacağım buradaki boşluğa. 1 2 3. Bir tane de hemen şu kenardaki birleşim yerine batıyorum. Devam ediyorum. Yandaki boşluktayım. 1 2 3. Yine sık iğnenin tepesine batıyorum. Yine boşluktayım. Oraya da 3 tane
yalancı ya da çakma sık iğne yapıyorum ve kenardayım. Burayı da şöyle planladım efendim. Hemen şuradaki boşluğu bir göstereyim size. Şurada bizim üçgenimizin tepesi vardı, hatırlıyorsunuz. Onun içerisine de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çakma sık iğne yaptım. Ve şimdi bizim şu zincirimiz vardı. En başta çektiğimiz 70 santim ölçtüğümüz bildiğimiz klasik zincirimiz vardı. Ve üstlerine ilk bölümü yaparak gelmiştik. Ve şu an görüyorsunuz bir kısmı çok aşırı açık. Bir kısmı büzgü büzgü. Şimdi burada bu bölümü ayarlayacağız ve yakamız artık sabit bir hale bürünecek ve son noktasını yapacağız. Şimdi her bir yuvaya 2 tane çakma sık iğne yapacağım. 1, 2. Şurada 5 zincirle yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Hemen yana geçiyorum. 1, 2. Diğer yandayım. 1, 2. Şimdi buraya kadar normal benim sağarken çakma sık iğnelerim. Burada birazcık bolluk oldu. Burayı şöyle tırnağımla birazcık düzelttim. Yana geçiyorum. Bakın zincirim büyüdü, görüyor musunuz? Orayı da ayarlayacağız. Böylece bizim yakamız daha güzel, daha formlu bir yuvarlak yaka olacak. Burayı da 2 tane çakma sık iğne yaptım. Şurayı birazcık daha küçülteyim. Çok büyük oldu. Ve artık burayı ayarlaya gideceğiz arkadaşlar. Birazcık şuradan fazlalıkları şu tarafa doğru getireyim ki sık iğnelerimi yaptıkça ayarlaya gitmem daha kolay olsun. Sanki içinden bir lastik geçirmişiz gibi oldu. Güzel de bir fikir. Ben çok beğendim. Bir yerde görmüştüm uzun zaman önce. Aklıma geldi. Böyle başlamak bence çok mantıklı. Zincirden daha mantıklı. Ve sonra burada yine çeke çeke gidiyoruz. Yana doğru kaydıra gidiyoruz. Tabii pamuk ipin ne denir? Gazabına uğruyorum. Katları ayrılıyor. Şu ikinci sık iğnemi yine yaptım. Çakma sık iğnemi yandayım. 1, 2. Yandayım. 1, 2. Burayı trabzan da yapabilirsiniz ama ben böyle yapmaya karar verdim. Siz artık çocuğunuzun ebatına göre değiştirebilirsiniz burayı. Buranın böyle olmasının bir güzel yanı daha şu ki birçok yaşa uyarlanabilir. Burayı büzdürerek daha geniş yaka, daha küçük bir yaka veya 1 yaş yakası veya 5 yaş yakası şeklinde de burayı değiştirebilirsiniz. Etek, şort, pantolon ve benzeri yaparken de kullanabilirsiniz. Şöyle burayı birazcık daha çekiştireceğim ki ben şuradan açı gitmek daha kolay. Hani küçükse açı gidip içerisine 2 tane yapmak daha kolay. Yandayım. Görüyorsunuz. Sık iğne yaparken kendiliğinden aradaki boşluk dengeleniyor. Şöyle düzelte gideceğiz arkadaşlar. Bizim şurası ön ortamız olacak. Diğer tarafta ön ortamız olacak. Burası omuz bölümünde kalacak. Şurası da yaka olarak tığlayarak gideceğiz. Diğer ön ortasında şu noktaya kadar tığladıktan sonra elbisemizin robası bitiyor. Alt kısmına geçeceğiz. Görüyorsunuz, tığlamamı burada bitireceğim. Burada da ayarlamamı yaptım. Zincirimin içinden hepsini eşit olacak şekilde güzelce düzenleyerek aynı oranda olmasını sağlayarak yuvarlaklığı elde ettim. Bu yakanın güzelliği çocuklarınızın yaşına göre, kilosuna göre veya istediği şekle göre geniş mi istiyor, dar mı istiyor yakayı, ona göre ayarlayıp daha sonra tığlayabilirsiniz.
veya dümdüz tığlayıp bol bol, daha sonra şuradan bir sıra file gidip sonra tekrar yalancı sık iğne veya trabzan gidip aradaki filenin içerisinden de bir tane bağcık yaparak yine oradan da ayarlayabilirsiniz. Burası size kalmış. Ben böyle yapmayı seçtim. Şimdi şurada iğnelerimi görüyorsunuz. İğnelerim de siyah olduğu için pek gözükmüyorlar bazıları. Şurada da iğnelerim var. Kollar ön arka aynı anda çıktı ve şuradan şöyle katladığımda benim şuradan şuraya kadar, hemen şöyle düzelteyim, şurası birazcık kaydı, ön ortası ve şuradan itibaren de artık elbisemizin etek ucunu yapmaya başlıyoruz. Elbisemizin ikinci bölümünde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.